Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Neler yapıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Beni tanımayanlar için ben Tuğba Fuatoğlu. İrlanda, Dublin'de yaşıyorum bir süredir. İrlanda ile alakalı kanalımda videolar yapıyorum. Bazen tabii ki farklı içerikler de olabiliyor. Beni tanıyanlar için biliyorum uzun süredir buralarda yoktum. Bir süredir yoktum. Şimdi yazsınlar bakalım. Kral geri döndü. Dün akşam koltukta otururken şöyle bir düşündüm arkadaşlar. Dedim ki bir kontrol ettim önce. Hala 5000 abone sayım var. Sonra bir düşündüm. Bu insanlar beni başından beri takip ediyorlar. Ve ben hiçbir şekilde şu sıralar video yapmıyorum. Onları videosuz bıraktım. Bu yüzden üzüldüm. Bir taraftan da gerçekten video yapmayı çok seviyorum. Burada sizlere bir şeyler anlatmayı seviyorum. Seviyorum diyorum ya, seviyorum. Bunu yapmadığım için de birazcık üzüldüm. Sonra dedim ki tamamdır, sabah ilk iş hemen kahveni yapıyorsun ve ardından videonu hazırlıyorsun Tuğba. Hiçbir gerekçe beklemeden, hiçbir aksaklık olmadan. O yüzden şu anda burada sizlerle birlikteyim. Bu zamana kadar beni hala desteklediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kiminiz işte bana mail atıyorsunuz, kiminiz Instagram'dan DM atıyorsunuz, kiminiz hala YouTube'da yorumlara yazıyorsunuz. Gerçekten her birinize biliyorsunuz yanıt vermeye çalışıyorum. Her birinizin sorularını okuyorum, görüyorum. Ama biliyorsunuz hayat şartlarında maalesef bazen bu hengamede hemen anlık o benim yani YouTube'a, Instagram'a ve maillere ayırdığım zaman yeterli olmuyor arkadaşlar. O yüzden cevap veremediklerim kimler varsa çok ama çok özür diliyorum ama maalesef bu işin de getirmiş olduğu şey bu. Bazen mesajlarınıza hiç dönüş yapamıyorum. O yüzden arkadaşlar bundan sonrasında bu mesajlara, yorumlara daha fazla vakit ayırmaya çalışacağım. Bundan sonrasında da daha farklı içerikler göreceksiniz kanalda. Daha farklı şeyler göreceksiniz. Özellikle bazılarınız benden Dublin ile ilgili böyle vloglar istiyordunuz. Bunları da kesinlikle yapacağım. Hepsini not ediyorum bu arada. Ama bundan sonrasında gerçekten fark ettim ki burayı çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin bu güzel yorumları, güzel mesajlarını gördükçe ben gerçekten çok motive oluyorum. Son zamanlarda da güzel yorumlar görüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Buradan da çok sevgiler gönderiyorum hepinize. Buraya kadar dinlediysen, sıkılmadıysan çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sıkıldıysan bu videoyu bırakabilirsin burada. Hızlandırıp 1.25'te, 1.30'da, 2'de yapıp izleyebilirsiniz. Bazen bazılarınız yazıyorsunuz görüyorum. İşte 1.30'da, 2'de izleyince daha iyi oluyor diye. Ben de yapıyorum bu tekniği genellikle. Böyle yaparsanız da çok daha kolay videoyu bitirebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Ben neler yapıyorum? Bu sırada neler yaptım? Yani arkadaşlar ben şuralar biraz dinleniyorum açıkçası. Evdeyim. Aynı zamanda birkaç tane işte Instagram'da böyle marka işbirlikleri yapıyoruz. Onlara işte böyle videolar, fotoğraflar vesaireler hazırlıyorum. Kendimle ilgili, hayatımla ilgili, yapacaklarımla ilgili bazı eğitimler alıyorum. Belki seneye güzel sürprizlerim olabilir sizlere. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Bunun dışında da 3 hafta sonra küçük kız kardeşim evleniyor. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Yani kız kardeşin evlenmesi, işte onun duygusu vesaire çok farklıymış. Çünkü hani hala küçük falan diyorsun. Aslında küçük değil ama hala öyle geliyor insana. O yüzden çok heyecanlıyım. Biz de işte neredeyse 2 hafta diyelim. 2 hafta kaldı. İstanbul'a gideceğiz. Düğün İstanbul'da olacak. Burası İstanbul oğlum, Sivas'ın başkenti. Bu süreçte de işte bana böyle yapışıp kalan, beni çok seven sevgili kilolarımı vermeye çalışıyordum ben 3 aydır. Biraz zorlu bir süreç oldu ama birazcık verdim diyebilirim. Videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. O yüzden de mutluyum açıkçası birazcık kilo verebildiğim için. Bu arada arkadaşlar düğünde giyeceğim kıyafet hazır. Umarım ve umarım o kıyafet bana olur. Ama kına kıyafetimi henüz almadım. Kınada ne giyeceğimi bilmiyorum. O yüzden sizlere İstanbul'a gittiğimde de böyle küçük küçük vloglar yapmak istiyorum. İşte kınada ne yaptık, düğün nasıl geçti vesaire vesaire gibi vloglar da yapacağım. Ve sonrasında arkadaşlar düğünden sonra biz tatile gideceğiz sonunda. Gerçekten aşırı derecede çok mutluyum. Çünkü yaklaşık olarak 2 yıldır Günay ve ben tatile çıkamadık bazı sebeplerden ötürü. 2 yıldır böyle sıcak, hava, deniz, kum, güneş falan böyle bir keyif yapmadım. O yüzden çok ama çok heyecanlıyım. Bunu iple çekiyorum yani bir an önce gelsin ve tatile çıkalım. Maalesef İrlanda'da şu anda da çok hava iyi değil açıkçası.
Böyle serin. Ağustos ayı bayağı bir serin geçti bu arada. Hani böyle giyindiğime bakmayın, evdeyim. O yüzden böyle biraz bir yaz havasında olmak istediğim için bu kıyafeti giydim. Bazen Instagram'da da siz bana yazıyorsunuz. Ya Tuğba Hanım işte, ya Tuğba işte hava çok mu sıcak orada, aa ne güzel falan. Değil. Yazı hissetmek için bazen böyle yaz gibi giyinebiliyorum arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun lütfen. Şimdi burada sürekli böyle hava soğuk olduğu için insan böyle bir sıkılıyor. Böyle bir of diyorsun, hadi artık güneş falan. Sonra böyle hava 10 derece falan ya da 15 derece bir güneş açıyor. Böyle aa süper falan. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Buranın güneşi öyle bir şey ki arkadaşlar. Kuzeyde olduğumuz için büyük ihtimalle açıdan ötürü güneş size vurduğu anda aşırı derecede terliyorsunuz ve yanıyorsunuz. Abi sıcaktır geldi bura. Güneş gittiği an direkt şey oluyor. Hava daha da soğuk oluyor. Soğuktur oğlum. Yani şöyle düşünün. Güneş yokken hava 15 ise güneş varken 25'e çıkıyor. Baya güneşi hissediyorsunuz. Arkadaşlar İrlanda'dan bahsetmişken de bu video böyle öylesine bir video aslında. Böyle bir içimden gelenleri sizlerle paylaşmak istedim. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Havadan bahsetmişken de şunu anlatayım. Ben buraya neredeyse 4 yıl önce geldim. 4 yıl önce geldiğimde yani açıkçası burayla ilgili güzel şeyler düşünüyordum. Havasıyla ilgili özellikle. Böyle dedim çok serin, biraz soğuk ama işte güzel, fena değil falan. Hatta kimleri bana böyle şey demişti, çok kalın montlar giy falan filan. Aslında öyle bir havası yok. Sadece buradaki handikap havanın sürekli serin olması, güneşin sürekli bir gelip bir yok olması, işte sürekli böyle rüzgarlı bir havanın olması. Yani bu sürekli olunca artık böyle bir insana böyle bir kal geliyor. Bıkıyorsunuz. Özellikle de sıcak bir yere gitmediyseniz bence çok etkiliyor. Ben bu 2 yılda bir yere gitmediğim için galiba biraz böyle hissettim. Onun da detaylarına ineceğim. Yani ilk geldiğim zaman her şey harikaydı falan. Şu an İrlanda ile ilgili düşüncelerimin bir kısmı kötü, bir kısmı çok iyi. Bir başka videonun konusu olsun. Onu da anlatacağım böyle. Kendim neler hissediyorum İrlanda ile ilgili. Olumlu ve olumsuz. 4 yıldan sonra neler değişti hayatımda gibi bunları da anlatacağım. Bu videoda biraz havadan ve bana olan etkisinden size bahsetmek istedim. Çünkü böyle şeyleri genellikle insanlar anlatmak istemiyor. İşte genelde İrlanda çok güzel, tam işte öğrenci memleketi, herkes gelsin bilmem ne. Ama arkadaşlar gelmeden önce bilmeniz gereken bir şey var ve bu konu bence çok önemli. Ben de bunu daha yeni böyle kendim anlayabildim, kendime daha iyi davranıyorum bu konuda. Bu 2 yıldır güneş görmeme meselesi gerçekten ciddi bir şey. Normalde hayatım boyunca böyle bir kilo sorunu olan bir çocuk, bir genç olmadım. Belki bir lise sonunda biraz kilo aldım. Sonra hemen toparlayıp kilo verdim. Tabii bu kilo alma verme meselelerinin de yaşla da ilgisi var. O ayrı bir konu ama bana etkisinden bahsedeceğim. Çünkü benim metabolizmam her zaman çok hızlı olmuştur. Her zaman böyle spor yaptığımda çok hızlı kas üretebilen bir vücuda sahibim çok şükür. O yüzden de hiç problemim olmamıştı. Ta ki buraya gelene kadar. Yani buraya geldim. İşte burada özellikle ne kadar süre geçti? 1 yıl sonra falan ben kilo almaya devam ettim ve düzenli kilo almaya başladım. Sonra o sıralar kendime hep böyle kızıyordum. Ya işte neden kilo aldın? Neden böylesin? Ne oluyor? İşte kendimi beğenmiyorum falan. Sürekli böyle aynayla, kıyafetlerimle falan böyle bir kavgam var. Hatta o kadar çok kıyafet arıyorum ki böyle işe giderken falan. Böyle dolabım böyle artık açmak istemediğim için dolabım komple böyle şey oluyor. Hep dağınık. Hiç toplamıyorum o dolabı çünkü sinirim bozuluyor. Hiçbir kıyafetim olmuyor. Çünkü ben İrlanda'ya geldiğimde herhalde bir 57 kilo falandım. O sırada bir tık almıştım. Hani benim hayatım boyunca normalim diyeyim yani 54 ile 56 arası, bazen 51'e falan düşüyorum. Hani gayet fit bir insandım diyeyim. Sonrasında işte buraya geldikten sonra böyle yavaş yavaş kilo almaya başladım. Tabii evlendik, Hünay ile beraber yaşamaya başladık. O da bir etkisi var. Hani insanlar genelde evlendikten sonra kilo alırlar ya. Gerçekten doğru bu arada. Buna Hünay'ın diyetisyeni bu arada aşk kiloları falan demişti. Bunun da şöyle mantıklı açıklaması var arkadaşlar. Yani iki insan bir araya geldiğinde beraber yedikleri şeyler vesaire hep aynı olduğu için ve birbirlerinin mikroplarını da aldıkları için sanırım bağırsaktaki bakterilerimiz farklı çalışmaya başlıyor. Bu da başka bir konu ama çok ilişkili gerçekten. Bu aralar böyle şeylere çok merak saldım, okuyorum ve dinliyorum. Bence sizler de dinleyin, çok önemli bir konu. İşte burada mesela havaya döneceğim. Hava böyle sürekli işte güneşsiz vesaire olduğu için arkadaşlar siz
İrlanda'ya geldiğinizde depresyona bir yatkınlığınız olmaya başlıyor. Yani buraya geldiğinizde bunu hissediyorsunuz. Zamanla hani kendinizi dinlemeye karar verdiğinizde böyle ufak ufak böyle depresyon geliyor. Mesela kendimden örnek verirsem ben hayatımda hiç bu kadar böyle karamsar, depresif vesaire değildim yani buraya gelmeden önce. Gerçekten öyle bir insan değildim. Daha önce de birçok şey yaşadım vesaire ama hiç böyle hissetmemiştim buraya geldiğimde. Buraya gelmeden önce. Mesela işte ne bileyim hava güneşli, dışarı çıkman gerekiyor. Ya işte çıkmayacağım diyorsun. Ya da işte birileri çağırıyor, ya gitmeyeceğim. İşte hiç böyle hiçbir şey yapasın gelmiyor. Sadece evde olayım, yemek yapayım, yemeğimi yiyeyim, televizyon izleyeyim. Böyle bir hayat. Öyle bir hayat. O sırada zaten ben sıkıldığım için böyle YouTube'a falan başlamıştım. Ben buraya geldikten bir ay sonra YouTube'a başladım. Bu güneşin olmaması işte sizi çok aşırı derecede tetikliyor. Bir yerde şunu okudum. Mesela güneşten aldığımız vitaminler hani vücudumuz emiyor ve D vitamini vesaire diye giriyor ya içerimize. Bunların sürekli bir eksikliği sizin vücudunuzda da asla bir mutluluk hormonunu salgılatmıyor. Serotonin hormonunu salgılamamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla da siz daha böyle depresyona doğru kayıyorsunuz. Genelde zaten şöyle bir şey var. Bunu araştırırsanız bulursunuz. Kuzeyde yaşayanlar genelde depresyona daha çok yatkınlar. Ve genellikle kuzeyde yaşayanlarda böyle lambaları, güneş lambaları varmış. Bunu da daha yeni öğrendim. Aslında biliyordum ama tam olarak mantığını daha iyi öğrendim diyebilirim. Ben de alacağım hatta. Ve güneş lambaları. Çünkü mesela burada kışları aşırı derecede uzun kışlar oluyor ve gece de dolayısıyla çok uzun oluyor. Bu yüzden de çok etkileniyoruz yani gerçekten. Hani bunu sadece siz de etkileneceksiniz ya da buraya geldiğinizde etkileneceksiniz diye söylemiyorum. Bu herkeste değişir ama bendeki yansıması bence bu şekildeydi. Ben buraya geldikten sonra havadan etkilendim ve bence vücudumda çok serotonin üretmedi. Zaten D vitamini yüksek olan birisi değilim. Türkiye'de de herkesin D vitamini çok düşük gerçekten. O yüzden takviye gıdalar almak çok önemli. Ben almaya başladıktan sonra kendimi çok çok daha iyi hissettim yani. Güneşi gördükçe de mesela mutlu olduğumu fark ettim. 2 yıldır böyle bakıyorum sürekli güneş geliyor. Ben böyle bir heyecanlanıyorum. Dışarı çıkıyorum. İşte spor yapmaya başlıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Kışa bir giriyoruz. Kışın böyle tekrar böyle kış uykusuna yatıyorum sanki. Çünkü burada kışlar yaklaşık olarak bir 6 ay sürüyor. Hani ayılar da kış uykusuna yatar ya. Hani bendeki etkisi öyle oldu. Resmen kış uykusuna yattım ve dolayısıyla vücuduma etkisi sürekli kilo almak olarak devam etti arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey öğrendim. Eğer siz bir başka ülkeden bir başka ülkeye gidiyorsanız ve kültürler, yemekler çok farklı ise sizin bağırsaklarınızdaki bakteriler değişmeye başlıyor, başkalaşmaya başlıyor ve sizde kilo alma ya da kilo verme gibi etkiler yaratabiliyormuş. Ben düzenli olarak kilo almaya başladım. Mesela buraya geldiğimin ilk senesi ben maksimum 63'e çıktım. Böyle 63'e çıktığımda dedim. Oh my god, yani bu ne kadar yüksek bir kilo. Hani benim için çok maksimum bir kiloydu. Düğünüm vardı. Düğüne acil kilo vermem gerekiyordu. 3 ayda ben bayağı kilo verdim ve 54'e düştüm. Hatta Türkiye'de de verdim sanırım düğün sitesi vesaire. 52'ye kadar düştüm. Düğünden sonra buraya tekrar geldik. Tabii ki yine kış vakti. Düğün Eylül'deydi yine. Kış vakti. Kışın gene işte böyle kış uykusu moduna ben girdim. Hünay'da ben de ikimiz de yemek yaptık, yedik, yattık, içtik, uyuduk falan. Ben çok dışarı yürüyüşe çıkmıyordum. Gene aynı şeyin içerisine girdim. Ve 2 yıl içerisinde arkadaşlar, 2 yıl içerisinde ben 68'e çıktım. Ama neden olduğunu görebiliyorum. Yani havaya bağlı bir depresyon, ülke değiştirmeye bağlı bir depresyon, bağırsak bakterilerimin değişmiş olması bence bunları çok etkiliyordu. Ve gerçekten böyle şeyler okumaya başladıkça da kendimi de anlamaya başladım. Artık kendime kızmıyorum. İşte kilo aldığın için sen suçlusun ya da şöylesin demiyorum. Çünkü kim ne derse desin ben en çok kendime kızdığım için bu durum beni çok üzüyordu. Ama sonra işte böyle kitaplar okudum, bilmem neler yaptım ve şunu fark ettim arkadaşlar. Eğer siz böyle bir şey yaşıyorsanız, bunun için illa göçmen olmanıza gerek yok. Böyle bir şey yaşıyorsanız önce yapmanız gereken şey mental olarak sağlıklı yaşam döngüsüne geri gidebilmek. Çünkü eğer mentalde siz bir şeyleri düzeltemiyorsunuz, fizikselde de bir şeyleri düzeltemiyorsunuz. Yani siz mental olarak iyi değilseniz şuradan şunu alıp şuraya koyamıyorsunuz. Dolayısıyla önce bir mentali düzeltip bir şeyleri böyle okuyup, öğrenip
böyle bir bakarsanız, kendinizi anlamaya başlarsanız her şey çok daha güzel oluyor. Bunları neden söylüyorum? Çünkü bu benim tecrübem ve bahsetmek istedim. Bilmiyorum hani bu tarz kanallar böyle şeyler yapıyorlar mı ama ben sadece içimden geçenleri söylemek istedim. Şu anda ne yapıyorum? İşte 3 aydır spor yapıyorum mesela. Sağlıklı besleniyorum. İşte hamburgerimi de yiyorum, tatlımı da yiyorum vesairemi de diyorum. Yani çok böyle kendi beslenme şeklimden dışarı çıkmadan ama sağlıklı beslenerek, aşırıya kaçmadan bunları yapıyorum. Yani çitlerimi de yapıyorum. Ve ben 68'den şu an 61'e düştüm. Yani 7 kilo verdim. Bence bu çok büyük bir başarı. Çünkü spora da başladım, hareket ediyorum. Günde 10.000 adım çok önemli arkadaşlar. Gerçekten 10.000 adım atmayı kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Bunlar siz Türkiye'de yaşayın ya da başka bir ülkede yaşayın. Hep aynı şeyler. Göçmen olmaya karar vermişseniz, başka ülkeden başka bir yere gidecekseniz bazen böyle şeyler sizin kapınızı çalabiliyor. Ben de bunu tecrübe etmiş biri olarak sadece sizlere söylemek istedim. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir video yapmadığım için YouTube'un algoritması bayağı bir düştü. O yüzden siz ne kadar beğeni yaparsanız, ne kadar yorum yaparsanız, ne kadar arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz bu video o kadar çok insana ulaşacak ve dolayısıyla benim de video yapma motivasyonumu arttıracak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler tekrardan hala benimle olduğunuz için. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.